hafta tarihin derinliklerinden gelen, medeniyetlerin iç içe geçtiği bir şehir olan Konya'dayız. Dünya üzerinde insanlık tarihi boyunca Çatalhöyük ile bilinen ilk şehirleşme faaliyetlerinin görüldüğü bu güzide şehrimizde "Gel, ne olursan ol yine gel. İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel." Düsturunu benimseyen Mevlevi dergahını ziyaret edip Mevlana Müzesi'ni gezeceğiz. Mevlana'yı sevenler için o bir alim, bir şair, bir derviş ama en çok da bir aşk yolcusu. Kimine göre hakikatin kapılarını açan bir bilge, kimine göre ise Moğol istilası sırasında Selçuklu Sarayı'nda fazlasıyla etkili bir figür. Hatta bazı ilahiyatçı ve tarihçiler onun Moğollarla işbirliği yaptığını ve Nasrettin Hoca'nın öldürülmesinde parmağı olduğunu öne sürüyor. Çoğu zaman sisler ardına gizlenir tarih. Zaman zaman da gerçeklerle efsaneler iç içe geçer. Peki Mevlana kimdi? Yalnızca aşkın ve hoşgörünün şairi mi? Yoksa yaşadığı çağın siyasi dengeleri içinde daha büyük bir rolü var mıydı? Bugün Mevlana'nın dünyasına adım atacağız. Sadece onun mezarını değil, fikirlerini, yolculuğunu, tartışmaların gölgesinde kalan yönlerini ve ardında bıraktığı mirası keşfedeceğiz. Asırlardır dilden dile dolaşan ismi, doğudan batıya ilham veren eserleriyle Mevlana Celaleddin Rumi, 1207 yılında günümüzde Afganistan sınırları içinde yer alan Belh şehrinde alimlerin sultanı anlamındaki Sultanul Ülema lakaplı Bahaeddin Veled ve Mümine Hatun'un oğlu olarak dünyaya geldi. 1212 yılında Moğol istilasının yaklaştığı günlerde topraklarını terk ederek Nişabur, Bağdat, Mekke, Şam gibi şehirler üzerinden uzun bir yolculuğun sonunda Mevlana ve ailesi önce Karaman'a, daha sonra Sultan Alaaddin Keykubat'ın davetiyle Selçuklu başkenti Konya'ya yerleşti. Burada eğitimine devam eden Mevlana, fıkıh, kelam, mantık, astronomi ve edebiyat gibi alanlarda ustalaştı. Babasının vefatından sonra onun yerini aldı ve Konya'nın en saygın bilginlerinden biri haline geldi. Ancak onu bambaşka bir yola sürükleyen kişi Konya sokaklarında ansızın karşısına çıkan Şems-i Tebrizi oldu. Tebriz'den gelen Şems, kimine göre bir deli, kimine göre Allah aşkıyla yanan bir dervişti. Mevlana'nın alışılmış ilmi çerçevesi onunla alt üst olmuş, bir zamanların saygın hocası günlerce, haftalarca, hatta aylarca Şems ile baş başa sohbet eder, ondan ayrılamaz hale gelmişti. Aralarındaki yakın dostluk Mevlana'nın eski kimliğinden sıyrılıp bambaşka bir insana dönüşmesine neden olmuştu. Fakat bu değişim herkes tarafından hoş karşılanmadı. Bir zamanların saygın medrese hocası artık sema eden, ilahi aşkı mısralara döken bambaşka bir insana dönüşüyordu. Şems'in Mevlana'nın hayatına girişi kadar gizemli kayboluşu da birçok soruyu beraberinde getirdi. Kimileri onun Mevlana'nın oğlu tarafından bir aşk ilişkisi nedeniyle öldürüldüğünü, kimileri ise ansızın ortadan kaybolduğunu söyler. Mevlana'nın yaşamını kaleme alanların verdikleri bilgiler hayatının birçok evresine dair çelişkili bilgiler içerdiğinden burada zaman zaman aşk, siyaset ve entrikalar da içeren oldukça tartışmalı bir hayat öyküsü olduğunu vurgulamak gerekiyor. Ama bir gerçek var ki Şems'in kayboluşu Mevlana'yı daha derin bir arayışa sürükledi. Şems'in ardından aşkı, kaybı, hakikati anlatan şiirler yazdı. Bugün Mesnevi olarak bildiğimiz bu eser bir ruhun yolculuğuydu. Peki Mevlana'nın düşünceleri neydi?
Aşk, hoşgörü ve sema gerçekten onun felsefesinin temel taşları mıydı? Yoksa zamanla onun düşünceleri farklı yorumlara mı uğradı? 17 Aralık 1273'te ölen Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş günü olarak kabul ediyordu. O öldüğü zaman sevdiğine kavuşacaktı. Bu nedenle Mevlana, ölüm gününe düğün günü veya gelin gecesi manasına gelen Şebi Arus diyordu ve dostlarına ölümünün ardından ah vah edip ağlamamalarını vasiyet etmişti. Mevlana'nın ölümüyle öğrencileri, takipçileri ve oğlu Sultan Veled onun öğretilerini düzenleyerek bir sistem haline getirdi. Bu sistemin adı da Mevlevilik oldu. İçinde derin bir öğreti, insanın kendini bulma yolculuğu ve aşkın farklı bir tanımı vardı. Sema bir ritüel, bir ibadet, bir dönüş yolculuğu. Mevleviler için sema, bir dans olmanın ötesinde ilahi aşka ulaşmanın bir yoluydu. Derviş, dünyadan sıyrılıp döndükçe benliğinden uzaklaşır, Tanrı'ya yaklaşırdı. O yüzden Mevlana şöyle der: "Gel, ne olursan ol yine gel." Bu söz Mevlana'nın hoşgörüsünün bir simgesi olarak bilinir. Ancak aslında Mesnevi'de birebir bu şekilde geçmez. Gerçekte Ebul Said Ebul Hayr'a ait olan bu dizeler yine de ona atfedilir ve Mevlevilik felsefesinin özünü yansıtır. İnsan ne kadar hatalı, ne kadar eksik olursa olsun hakikate ulaşmak için her zaman bir kapı vardır. Mevlevilik bir tarikattı ama aynı zamanda bir yaşam biçimiydi. Dervişler bir Mevlevihaneye girdiklerinde önce bir çile sürecinden geçerlerdi. 1001 gün süren bu süreçte nefslerini terbiye eder, hizmet eder ve hakikati anlamaya çalışırlardı. Ancak Osmanlı döneminde Mevlevilik yalnızca bir tasavvuf hareketi olarak kalmadı. Devlet içinde de önemli bir yer edindi. Özellikle padişahlar Mevleviliğe büyük saygı gösterdi ve birçok Mevlevihane inşa ettirdi. Peki Mevlana'nın öğretileri zamanla ne kadar değiştirildi? Bugün onun felsefesini anlamak için yalnızca sema izlemek yeterli mi? Yoksa Mesnevi'yi derinlemesine okumak mı gerekir? Mevlana'nın mirası yüzyıllardır farklı yorumlara uğradı. Kimileri onu yalnızca aşkın ve hoşgörünün temsilcisi olarak gördü, kimileri ise onun bir mutasavvıf olarak tasavvufun en derin noktalarına ulaştığını söyledi. Mevlana ve Mevlevilik bugün hala konuşuluyor, tartışılıyor, araştırılıyor. Ama bir gerçek var ki onun sözleri çağları aşarak hala birçok kişiye ilham vermeye devam ediyor. Mevlana'dan sonra Mevlevilik bir tasavvuf ekolü olmanın ötesine geçerek Osmanlı döneminde bir kültür ve sanat merkezi haline geldi. 3. Selim, 2. Mahmud ve 5. Mehmet Reşat gibi bazı padişahlar da Mevleviydi. Padişahlar arasında büyük saygı gören Mevlevilik ile devletin de desteğini alan Mevlevihaneler hem ibadet edilen hem de edebiyatın, müziğin ve hat sanatının geliştiği mekanlara dönüştü. Özellikle Galata, Yenikapı ve Konya Mevlevihaneleri bu anlayışın en önemli merkezleri oldu. Mevlevilik Osmanlı'da sanat ve müziğin de bir parçasıydı. Ney sesi, kudüm vuruşları, tambur ve rebap. Mevlevi müziği bugün dahi derin huzur veren melodilerle insanı içine çeken bir ahenge sahip. Mevleviler hem ilahi aşkı anlatan şiirler yazdı hem de Osmanlı Sarayı'nda musiki ile iç içe oldular. Bugünse her yıl 17 Aralık'ta düzenlenen Şebi Arus törenleri Mevlana'nın anısını yaşatmaya devam ediyor. Eserleri onlarca dile çevrilen, sözleri dünyanın dört bir yanında yankılanan Mevlana, tüm insanlığın ortak mirası durumunda. Batı'da Anadolulu anlamındaki Rumi adıyla tanınan Mevlana, mistik aşkın sembolü olarak görülüyor. Peki onun mesajları yalnızca güzel sözlerden mi ibaretti?
Yoksa anlaşılmaktan ziyade popüler kültüre mi malzeme ediliyor? Ve Mevlevilik bugün yapılan sema gösterileriyle artık bir tasavvuf yolundan çok kültürel ve turistik bir öğeye mi dönüşüyor? Bu sorular Mevleviliğin geçmişi kadar geleceğini de şekillendirecek olan sorular. Mevlana'nın günümüze ulaşan mirası yalnızca ilahi aşk, tasavvuf ve şiirlerden ibaret değil tabii. Onun hakkında yüzyıllardır süregelen tartışmalar da var. Özellikle son dönemde bazı tarihçiler ve ilahiyatçı profesörler Mevlana'nın Moğol yanlısı olduğunu, hatta Moğolların Anadolu'yu istilasına zemin hazırlayan bir figür olarak hareket ettiğini öne sürüyor. Onu doğrudan Moğollar için çalışan bir ajan olarak görenler bile var. Peki bu iddiaların dayanağı ne? Mevlana Anadolu'da Moğolların hakimiyetini reddetmedi. Moğol istilasına karşı çıkmadı. Hatta Anadolu'yu istilaya gelen Moğol emirleriyle yakın ilişkiler kurdu. Bu durum onu halkın gözünde tartışmalı bir figüre dönüştürdü. Onu savunanlar Mevlana'nın Moğollarla savaşın anlamsız olduğunu düşündüğünü ve barışı savunduğunu söylüyor. Ancak onu eleştirenler Mevlana'nın Anadolu'nun Moğol kontrolüne girmesine sessiz kaldığını ve hatta bu düzene hizmet ettiğini iddia ediyor. Dahası Mevlana'nın halk arasında sevilen bir figür olan Nasreddin Hoca'nın ölümünde rolü olduğu bile iddia edilir. Kimi tarihçi ve ilahiyatçılara göre Nasreddin Hoca Moğol düzenine karşı çıkmış ve bu yüzden Mevlana'nın etkisiyle ortadan kaldırılmıştı. Bunlar tarihçi Ümit Doğan, Profesör Mikail Bayram ve diğer bazı tarihçiler tarafından öne sürülen ve üzerinde hala tartışmaların olduğu iddialar. Ancak Mevlana'nın hayatı ve etkisi, etrafında şekillenen tartışmalar, onun yalnızca bir bilge değil, aynı zamanda yaşadığı dönemin siyasi çalkantılarıyla iç içe geçmiş bir figür olduğunu da gösteriyor. Mevlana her zaman insanları birliğe ve sevgiye çağıran bir figür olarak görüldü. Ancak onu yalnızca barışçıl bir mutasavvıf olarak görmek, belki de tarihin tüm yönlerini göz ardı etmek olur. O büyük bir bilgeydi ama aynı zamanda büyük bir muammaydı. Şiirleriyle insanları etkileyen bir liderdi. Ancak döneminin siyasi atmosferinde de sessiz bir gözlemci olarak kalmadı. Onun gerçek mirası yalnızca sözleriyle değil, yaşadığı çağın karanlık ve aydınlık yönleriyle birlikte daha derinlemesine incelenmesiyle anlaşılabilir. Tüm bu tartışmalar ışığında sizin Mevlana hakkındaki görüşleriniz nedir? Yorumlara yazın lütfen.